Merhabalar sevgili dostlar, evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk mutfağının çok sevilen bir lezzeti ceviz pare yapacağız. Eminim iftar sofralarınıza ve Ramazan sofralarınıza bu tarif çok yakışacak ve herkes sizden tarifini isteyecek. O kadar az malzemeli ki. Haydi tarife geçelim. Bugün sizlerle Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden ceviz pare yapıyoruz. İlk önce tatlımın şerbetini hazırlayarak başlıyorum ki şerbetimin soğuk olmasını istiyorum. Bunun için 2,5 su bardağı suyumu tencereme boşaltıyorum. Şöyle bir parça limon, 2,5 su bardağı da su. Yani şerbetimin ölçüsü 1'e 1. Ocağımda 5 dakika şerbetimi kaynatıyorum. Şimdi tatlımızın artık kurabiye kısmını yapıyoruz. Bunun için 125 gram oda ısısında tereyağı kullanıyorum. Ben biraz mikrodalgada hemen hızlı olsun diye 10 saniye tuttum. O yüzden böyle erimiş bir görüntü oldu. Daha sonra bir adet yumurtam var. Malzemeler açıklamalar kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Ama tarifimin tam tutması için lütfen sonuna kadar izleyin. Yarım çay bardağı irmiğim var. İrmiğimi ilave ediyorum. 1 çay bardağı dövülmüş cevizim var. Cevizimi ilave ediyorum. Ben biraz iri dövdüm. Böyle daha çok seviyorum çünkü ağza gelen kıyır kıyır. 1 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozum var. 3 çay bardağı unum var ama unumu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Şöyle birazını ilave ediyorum. Biraz karıştırıp daha sonra yavaş yavaş ekleyeceğim. Bu kadarını bırakıyorum. Şöyle tüm malzememi biraz spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elle yoğurma işlemine geçeceğim. Bu tatlımız kıyır kıyır nefis bir tatlı oluyor gerçekten. Artık elim ile yoğurmaya geçiyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz eğer bir beğen butonuna basarsanız beni de çok mutlu edersiniz. Şöyle tatlımızın hamur kısmını iyice yoğuralım. Bu arada şerbetimiz de soğuyor. Yavaş yavaş hamurumuz toparlanıyor. Sanırım unumuz da kafi gelecek. 2,5 çay bardağı un kullanmış olduk. Yumurtanın büyüklüğüne, unun kalitesine göre her tarifte aldığım un miktarı değişebilir. O yüzden her zaman unumuz gibi kuru malzemeleri hamur işlerimize en son ilave ediyoruz. Tatlımızın hamuru şöyle gördüğünüz üzere tam kurabiye kıvamında oldu. Şöyle ceviz büyüklüğünde elimle alarak yuvarlak şekiller veriyorum ve tepsime diziyorum. Tüm hamuruma aynı işlemi uyguluyorum. Elim ile tatlılarıma şekil verirken bir yandan da fırınımı ısıtıyorum. 180 derece alt üst ayarda fırınımı ısıtmaya başladım. Hamurumu önceden ısıtılmış fırına koyacağım. Şekil verdiğimiz hamurumuzdan tam 16 tane ceviz pare çıktı. Eğer evde ceviziniz yoksa bu tarifimizi fındık ile de uygulayabilirsiniz. Üzerine kelebek ceviz kullanacağım. Tatlı miktarınız kadar olması yeterli.
Şöyle cevizlerimi süte batırıp tatlımın üzerine koyuyorum. Bunun sebebi de cevizler pişince tatlımızdan ayrılmasın diye. Süt pastacılıkta bir yapıştırıcı olarak kullanılır. Aynı zamanda yumurta akı ve balda. Kurabiyelerin üzerine yumurta akı veya bal ile de şekerlemelerinizi yapıştırabilirsiniz. Cevizler aslında buradan çıkmayacaktır ama yine de şerbet dökünce tepsimizde hareket etmelerini, yüzmelerini istemeyiz. Bu sebeple biz şansa bırakmayalım işimizi ve cevizlerimizi süte batırıp tatlılarımızın üzerine yerleştirelim. Çok pratik, çok lezzetli, kıyır kıyır bir tatlı. Üzerine kelebek cevizlerimi dizdiğim tatlımı 180 derece alt üst fırında 30 dakika pişmeye gönderiyorum şimdi. Tatlımız pişti, fırından çıktı. Şimdi 3-4 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra buzdolabında soğuttuğum şerbetimi üzerine vereceğim. Şerbetimi dolapta soğuttum. Şöyle tatlılarımın üzerine dediğim gibi 5 dakikayı bulmasın soğuma süresi. Üzerlerine gezdiriyorum teker teker. Tatlımın üzerine bir başka tepsi ile kapatıp şöyle 2 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Gelip gidip arada üzerine şerbetinden kaşıkla dökebilirsiniz. Ceviz parelerimiz tepside şerbetini çekiyor. Şöyle kamerayı neredeyse içine sokacağım. O kadar lezzetli oldu ki tatlılarımız, dokuları da harika. Herkes mutfağında bence bu lezzetli tatlıyı denesin. Hep birlikte harika ceviz pareler yaptık. Ellerimize sağlık. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.